Inanna'nın yer altına inişi, ışığın karanlıkla dansı. Inanna, Anunnakiler arasında en çok korkulan ve en çok hayranlık duyulan figürdü. O, aşkın, bereketin ama aynı zamanda vahşi savaşların tanrıçasıydı. Gökyüzünün kraliçesiydi. Mücevherler içinde parlıyor, yeryüzündeki krallara güç veriyordu. Ancak bir gün kalbine tuhaf bir arzu düştü. Büyük aşağı, yani ölüler diyarını görmek. Yeraltı dünyası, yani Kur, Inanna'nın öz ablası olan Karanlıklar Kraliçesi Ereşkigel tarafından yönetiliyordu. Bu iki kardeş, madalyonun iki yüzü gibiydi. Biri hayatı ve neşeyi, diğeri ölümü ve kederi temsil ediyordu. 7 kapı ve 7 soyumuş. Inanna, yer altına inmeden önce veziri Ninşubur'a tembihledi. Eğer 3 gün içinde dönmezsem, Tanrılar Meclisi'nde benim için ağıt yak, Enlil'e, Nanna'ya ve Bilge Enki'ye yalvar. Yeraltının girişine geldiğinde kapı muhafızı Neti onu durdurdu. Ereşkigal'in emri kesindi. Hiç kimse buraya sahip olduğu güçlerle giremezdi. Inanna'nın geçmesi gereken 7 kapı vardı ve her kapıda bir eşyasını bırakmak zorundaydı. Birinci kapı, başındaki görkemli tacını bıraktı. İkinci kapı, kulağındaki lapis lazuli küpelerini bıraktı. Üçüncü kapı, boynundaki parlayan kolyesini bıraktı. Dördüncü kapı, göğsündeki meme taşlarını, yani zırhını bıraktı. Beşinci kapı, elindeki hükümranlık asasını bıraktı. Altıncı kapı, bileklerindeki altın bilezikleri bıraktı. Ve son kapıda, vücudunu örten kutsal elbiselerini bıraktı. 7 kapının sonunda Inanna artık bir kraliçe değil, çıplak, savunmasız ve sıradan bir ölümlü gibi ablası Ereşkigal'in huzuruna çıktı. Gururundan ve kimliğinden tamamen arınmıştı. Ölüm ve sessizlik. Ereşkigal'in öfkesi korkunçtu. Anunnakilerin 7 yargıcı Inanna'nın etrafını sardı ve ona ölüm bakışıyla baktılar. Inanna oracıkta can verdi ve bedeni bir çengele asılarak çürümeye bırakıldı. Yukarıdaki dünyadaysa hayat durdu. Aşk bitti, üreme kesildi, toprak kurudu. Inanna'nın yokluğu evrenin dengesini bozmuştu. 3. Bilge Enki'nin müdahalesi. 3 gün geçti. Vezir Ninşubur tanrılardan yardım istedi. Sert mizaçlı Enlil ve Ay tanrısı Nanna yardım etmeyi reddetti. Yeraltı kanunları çiğnenemez dediler. Ancak Bilge Enki yine devreye girdi. Enki, tırnaklarının altındaki kirden 2 küçük varlık yarattı. Kurgarra ve Galatur. Bu varlıklar ne erkek ne kadındı. Bu yüzden yeraltı kapılarından fark edilmeden sızabildiler. Onlara tek bir talimat verdi. Ereşkigal'in yanına gidin. O sancı içinde kıvranırken onunla birlikte inleyin. Onun acısını paylaşın. Karşılığında size bir ödül sunduğunda sadece o çengelde asılı duran eti isteyin. Öyle de oldu. Ereşkigal, acısını paylaşan bu küçük varlıklara minnet duydu ve Inanna'nın bedenini onlara verdi. Enki'nin verdiği yaşam yiyeceği ve yaşam suyuyla Inanna yeniden dirildi. 4. Bedel, Dumuzi'nin kaderi. Ancak yeraltı dünyasının bir kuralı vardı. Gidenin yerine bir başkası gelmeliydi. Inanna yukarı çıktığında yanında bir grup iblis vardı. Kurbanlarını arıyorlardı. Inanna, sadık vezirinin ve dostlarının onun için yas tuttuğunu gördü. Onları kurban vermeye kıyamadı. Ancak kocasının, çoban tanrı Dumuzi'nin yanına geldiğinde şoke oldu. Dumuzi, karısının ölümüne yas tutmak yerine tahtında oturmuş keyif sürüyordu. Inanna öfkeyle haykırdı. İşte kurbanınız bu, alın onu. Dumuzi, iblisler tarafından yer altına sürüklendi. Ancak Dumuzi'nin kız kardeşi Geçtinanna'nın yalvarışları üzerine bir anlaşma yapıldı. Yılın 6 ayı Dumuzi yer altında kalacak, diğer 6 ay kız kardeşi onun yerine geçecekti.
İnanna'nın yer altına inişi, kil tabletlere kazınmış sıradan bir Sümer masalı değildir. Bu, insanın kendi karanlığıyla yüzleşmesinin, egosundan arınmasının ve bedel ödemeden dönüşülemeyeceğinin en kadim hikayesidir. Bazen gökyüzünde yeniden parlayabilmek için tıpkı o 7 kapıda olduğu gibi tüm zırhlarımızı, unvanlarımızı ve kibrimizi geride bırakıp o en derin karanlığa, kendi içimize inmemiz gerekir. Çünkü ışık ve karanlık, yaşam ve ölüm, İnanna ve Ereşkigal gibi birbirinin düşmanı değil, bu büyük evrensel dengenin ayrılmaz iki yarısıdır. İçinizdeki karanlık kışların her zaman yepyeni bir bahara uyanması dileğiyle. Eğer bu kadim destan ruhunuza dokunduysa, videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bu yolculukta bize katılabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Işıkla kalın.